Merhaba. Bizimle alışverişe Texas'a hoş geldiniz tekrar. Market alışverişi benim seyretmeyi çok sevdiğim videolardan olduğu için şimdi biz ay başında böyle bir alışveriş yapıyoruz topluca. Onu da size göstermek istedim. Şimdi geldiğimiz marketin adı Sam's Club. Şöyle. Bizim metro gibi biraz daha böyle toptan alışveriş yapabileceğiniz, yıllık üye olduğunuz bir yer. Hadi gidelim. Bir önceki videomda seni değil etrafı görmek istiyoruz diyen anne babam için ve size de biraz daha fazla gösterebilmek için kendimi değil daha çok eşyaları etrafı çekeceğim. Şu an girişi burası. Kasalar şurada. İlk girişte hemen cipsler. Bunlar böyle paketli, küçük küçük paketlerde genelde çocukların beslenmelerine vesaire konulması için okul döneminde daha çok oluyor ya da parti olduğu zamanlar falan. Yeni yıl ürünleri gelmiş. Çok güzel ya. Keşke her şey hep ışıklı kalsa. Ben çok mutlu olurdum. Böyle gıda kısmı, dekorasyon kısmı sürekli değişiyor. Bu tarafta mesela elektronik kısmı, bilgisayarlar vesaireler var. Gördüğünüz gibi zaten Ryan hemen bir göz attı. Hala da bakıyor. Cheap ne demek? Ucuz. Ucuz? Hı-hı. Ha. Oh, I was thinking of hafif and Ağır. ağır. Aha. Hı-hı. Yeah. Böyle mobilyaların olduğu bir kısmı var. Good gaming chairs. Oyun sandalyesi gördüğü için tabii ki yine Ryan'ı tutamadık. Burası mesela çok ilginç. Böyle parkelerin falan da satıldığı bir bölüm. Parke, ısıtıcılar, soğutucular, ev eşyalarının olduğu. Biz çok o taraflara girmiyoruz. Bir de sizden ricam bu videodan sonra alışveriş videolarında neyi görmek istersiniz? Fiyatlardan mesela özellikle bahsetmemi ister misiniz? Onları yazarsanız çok sevinirim. Biraz ben nefes nefese kalıyorum video çekerken. Özür dilerim bunun için. Mesela şunlar çok güzel. Bu temiz çarşaf kokusunu ben çok seviyorum ama çok kalıcı olmuyor. 9 tanesi $15. Bulaşık deterjanları var. Bunlardan aslında kapsül almama gerek yok ama şey almam lazım. Likit bulaşık deterjanı almam lazım. Böyle büyük çamaşır deterjanları alabilirsiniz. Şunlar mesela normalde bizdeki Fairy, buradaki Cascade 92'lisi $19.98. 60 tanesi falan bu fiyatlar oluyor normal markette. Burada fiyatı daha iyi. Süngerler, Scotch-Brite. Bu da güzelmiş aslında. 21 tanesi $14. 64 sente geliyor tanesi. Güzelmiş. İşte bu bana lazım olan şey. Sıvı deterjan. Benim kullandığım marka bu. Dawn diye bir marka. $9.98. 2.66 litreymiş. Bunu alabiliriz. Yumuşatıcılar. Bunlar yine benim favorilerim. Havlulara ve çarşaflara kullanıyorum dedim. Koku versin diye sadece. Etrafta çocuklar var, kusura bakmayın. Çok kalabalık değil aslında ama biraz çocuklar var. Aa, parfüm gelmiş. $35.98 çok iyi. Aa, çok ilginç. They didn't have perfumes before. That might be because of Christmas or something. And they have testers too. Ooh. Hemen bakalım. Bunlar arkadaşlar mesela Michael Kors'un 30 milim bir parfümü, 10 milim ufak rolon şeklinde olanı ve kremiyle birlikte $36'mış. Güzelmiş. Normalde çünkü yoktu bunlar. Sanırım yeni yıl yaklaştığı için koymuşlar hediye olsun diye. Bu kısımda kotlar, iç çamaşırları, tişörtler vesaire var. Yine karşılaştırmayı sevenler için şöyle söyleyebilirim. Bunlar sanırım Levi's değil ama genelde Levi's falan da oluyor. İşte burada. $30. Ki daha ucuza da bulursunuz Levi's'i başka mağazalarda. Bulduğumda göstereceğim. Çok güzelmiş. İçi pamucuk pamucuk. Bak. Yumuşak. $15'mış onlar da.
Şimdi biz asıl gitmemiz gereken yere, normal market ürünlerinin olduğu yere gidelim. Bugün meyve sebzemiz hiç kalmadı evde. Ay sonu olduğumuz için biz dediğim gibi ay sonu alışveriş yapıyoruz. Mesela muz alacağız. Muzun 1,5 kilosu 1.28. Yeah, like you want me to buy it more greenish or like yellow like that? Because they have some Like more yellowish? more yellowish. Okay. Is this fine? Yeah, it's fine. Okay. Onu alıyoruz. Soğan alacağım aslında ama ben 5 kilo soğanı ne yapayım ya? 5 kilo soğan 5.28 arkadaşlar. 5 tane alırsanız da 5 dolar. Ne kadar çok 5 dedim. İndirim varmış. İşte benim aldığım domatesler. Şimdi bundan 2 paket alacağım. Hem çok dokunamadığı için insanlar çok yıkamak zorunda kalmıyorum. Sadece kutusunu dezenfekte ediyorum. O şekilde kullanıyorum. Çok seviyorum bu şekilde olmasını. Hemen şuradan. They have the canned ones here too, right? Did we pass them? Or... No, it's on the can area. Şu an çok salkımından ayrılmamış olanlardan 2 tane seçelim. 1. Liste Ryan'da, o yüzden ona soracağım. What's next? From this aisle, I think over there would be lettuce and cabbage, which you can see what the prices are here. Lettuce, cabbage. Okay. And I don't think you get yellow onions from here. No. They have like 10 pounds. I don't need 10 pounds. Oh, okay. Yeah, 10 pounds is a lot. Yeah, I usually buy like 3. Ben 1,5-2 kilo falan alıyorum aldığımda soğanı. Şimdi bu kısım biraz soğuk olduğu için hızlı geçebilirim ama size göstermeye çalışacağım. Burada meyveler, meyve sebzeler var. Buradan aldığımız, bu salatalar için kullandığımız, neydi bunun Türkçesi ya? Türkçesi neydi? Göbek. Göbek? Roman göbeği. Kalbi. Her neyse. Ondan alıyoruz bir tane. Hayır, romaine kalbi. Romaine kalbi. Aynen. Burada üzümün mesela 1,5 kilosu 4.65. Yaban mersininin 18 ounce ne kadar oluyormuş? 510 gram. Yarım kilosu 5 dolar. Bunu ben bazen Ali Baba'dan alıyorum. Mantar. Doğru. Mantar alıyorum. Normalde arkadaşlar burada dilimlenmiş mantar çok daha pahalı oluyor ama bu markette mesela bu 567 gram dilimlenmiş mantar 2.88. Ben hemen buzluğa atıyorum. Yes. Ryan'ı ne kadar diyebilirsiniz bilmiyorum. O yüzden tekrar edeceğim. Sadece Amerikalılar önceden doğranmış meyve sebze alır diyor. Gerçekten de öyle. Çilekler var. Çileğin 1 kilosu 6.67. Ahududu mu? Dut mu? Ahududu galiba bunun Türkçesi. 7.28. Yine 18 ounce ne kadarmış? 510 gram. Bu ne? Moondrop Grapes. Bu çok ilginç bir üzüm arkadaşlar. Nasıl? Yani nerenin üzümü olduğunu bilmiyorum ama 1,5 kilosu 5.98 iyiymiş. Gidebiliriz, çok soğuk. Çok soğuk. Bu kısım fırın kısmı. Ekmekler, cheesecake'ler vesaireler var. Onları çok biz almıyoruz. Zaten ekmeği çok uzun zamandır karantina sağ olsun evde yapıyoruz. Ama şunlar güzelmiş aslında. 48 tane minik minik brownie 6.98. Hangisi? Which one? Oh, just look, looks kind of tasty. Oh, it does. Meyveli ve çekirdekli granola. 8.98'miş. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi yine çok merak edilen şeylerden biri et fiyatları. Bunlar domuz. O yüzden geçeceğim. Domuz, tavuk ve normal et, kuzu et vesaire ayrı ayrı bölgelerde oluyor. Mesela bunlar tavuk göğüsleri. Yarım kilosu 2.53. Ama daha ucuzunu dediğim gibi bulabilirsiniz. 1.78. O biraz GDO'suz organik tarzı olduğu için bir tık daha pahalı. Şurada etler. Burası kasap kısmı. Şurası da full et kısmı. Ama şu an o tarafa giremeyeceğim. Ama buradan size hafif hafif fiyatları gösterebilirim. Mesela Cowboy Steak Angus yarım kilosu 12 dolar. Çok da güzel gözüküyorlar ya.
Strip dediği steak, et çeşitlerini çok bilmediğim için bilmiyorum ama 12.98. Was this one the good one? A prime steak is better than a Tenderloin. Yani yarım kilosu 7-8 dolardan çok daha fazla şeylere gidiyor tabi. Bu domuz eti. Sushi box. Sushi'ler seviyorsanız fiyatlarını göstereyim. Böyle bir kutu mesela 15 dolar. Ben çok iyi yemediğim için. These are actually really good. It's just unfortunate that it's pork. It's like cured meat. Yeah. But figs? Why does it have fig picture on it? I think you'd eat it with things, or you eat it with other things. So Ah. it's just like a sample of what you eat. Aslında çok güzel bir şey ama domuz eti olduğu için yemiyoruz maalesef. Like this. It's that wrapped around cheese. Böyle peynire sarıyorlarmış. Şu aslında çok güzel bir zeytin. Zaten Greek diye geçiyor. Bizim normal yeşil zeytin işte kekikle, zeytinyağıyla falan yaptıkları hali. Ryan'ın annesi babası bunu çok seviyor. Her geldiklerinde 5-6 kutu alıyorlar. Biz genelde Ali Baba'dan alıyoruz. Ben çok zeytin düşkünü olmadığım için. Bunlar peynirler. Ryan'ın favori kısmı burası. Yani Ryan'a peynir verin, başka hiçbir şey vermeyin. Gerçekten her şeyle peynir yiyor. We could get mozzarella. It's been a while, yeah. Get some more milder cheeses since that one was super hot. Yeah. It's also though, it was $5 and lasted us for like 2 months. Yeah, it did actually. Yeah. That was right. $5 for a pound. Like for one, this is like $8.32, which is really good. Biz bundan almıştık. Bu birkaç çeşit peynirin karışımı, biraz da acı bir peynir. Çok da güzel aslında. Ryan'ın favorisi mozzarella, cheddar falan. Şimdi onu alıyor. That's $7.38. Should be. November 2020 November 2020? is the It'll be gone by then. best use time. It'll be gone a lot Because we eat earlier cheese than every that. day, every meal. You do. You I do. even eat cheese with dolma. You're weird. Oh, it's so good. Y'all are Weirdo. missing out. Peynir, Stop. dolma peynir çok güzel. Dolma peynirle çok güzel. Gouda peyniri aslında güzel oluyor. Biz bundan alacaktık. Niye almadık bilmiyorum. You wanna try Gouda? Yes. But it's smoked. I don't know if That's we okay. should buy It would some. taste really good. How much is this It's not one? smoked with like the tobacco shit that people smoke. It's actually smoked. Yeah. But good stuff. Thank you, jerky. Gouda peyniri 7 dolarmış. Zaten yarım kilosu 4.68. Burada 1,5 pound var. Yani 750 gram tarzı falan sanırım. You want to get this one? We might. Yeah, we can. We might be able to get like a smaller wedge at H-E-B if you want to try it. Yes, let's do that. Okay, I'll put it on. Daha ufağını alalım. Diğer marketten deneyelim. Ryan'ı çok sevdiğini biliyorum ama ben bilmiyorum ne kadar nasıl olduğunu. Çünkü Ryan biraz daha tuzlu peynir. Ben biraz daha yumuşak, daha az tuzlu beyaz peynir, kaşar peynir falan seviyorum. Bunlar mesela arkadaşlar stick peynirler, cheddarlar. Bunlar çocuklar falan beslenme çantalarında çok iyi oluyor. Mesela 28 tanesi 7.28, gerçekten iyi fiyatı var. Burası süt ve süt ürünleri kısmı. Tereyağı, ya daha doğrusu çok bizlik tereyağı gibi ama tereyağı yerine kullandığım şey 7.36, 4 pound yani 2 kilo olmuş oluyor. Burada yine yağlar, tuzlusu tuzlusu var. Anladınız bile, tuzlusu tuzsuzu var. Bunlar sour cream dedikleri şey yoğurdumsu ekşi krema gibi. Meksikalılar çok kullanıyor. Sütün gördüğünüz gibi bir galonu 3.22, bir galon 3.78 litre yapıyor. Ama ben 99 cent'e alıyorum Target'ten. Yumurta da yine bu marketin markasını alıyoruz. 24 tanesi 3.66. Çalmışlar mı? Oha, kırılmıştır ya. It's probably got broken or something. Probably. Yumurtaları kontrol ediyoruz. Güzel mi? Ryan'ın garip garip bakışlarına denk geleceksiniz vloglarda. İnşallah alışabilirsiniz. Garip. Garip garip bakış. You look garip garip. Garip is. Weird. No. November 2nd, that won't last though. Tamam. Hadi gidiyoruz. Burası da soğuk. Hemen çıkalım. Sosisler. Yine çok azını yiyebildiğimiz sosisler. Çünkü genelde etin içinde domuz eti olmasa da kaplamasında, o zarında domuz eti oluyor. O yüzden çok alamıyoruz.
Ama sevdiğimiz hindi falan olanları var. Burası ekmek kısmı. Ekmek, hamburger ekmekleri, Meksikalıların tortilla dedikleri lavaşımsı şeyler falan var. Burası dondurulmuş yiyeceklerin olduğu kısımlar. Mesela böyle minik pizzaların olduğu. 7.98'miş. Kaç tane var içinde? 1,5 kiloymuş toplamda. 1.64. Böyle yine çocuklar için veya burada çok kullanıyor. Zaten Amerika ve hazır dondurulmuş ürünler biliyorsunuz. Çok kullanıyor buradaki insanlar. Bu peynir stikleri yine Ryan'ın favorisi. Ryan'ı zaten videolarda gördükçe tanıyacaksınız. Dediğim gibi her şeyle peynir yiyor. Her şeyle ama. Mesela sumetiler için ya da böyle reçel yapmak için bile kullanılabilir belki. 4 pound 2 kilo doğranmış çilek 7.48. Ryan'a bakıyor bakalım. What are you looking at? Pancake and sausage on a stick. Why? Because it's tasty. It's not. Yeah. No. This is what I was talking about, by the way. Yeah, I know. Bunu bir ara, yani Türkçesini bilmiyorum, Superfresh yapmıştı. Ben çok tatlıyla tuzun karışımını çok sevmem. Yani sosise neden pankek sarasınız ki? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz mesela? Bilmiyorum. Hazır pizzola. Hazır pizzola. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. Spor yapıyorum. Bunlar çocuklar için mesela süt ya da işte bizim kaprisanların falan paketli hali. 40'lısı 6.98'miş. Burası yine patates, peynir vesaire olan kısım. Evde dilimlenmiş peynirimiz var, o yüzden almayacağız şu an. Normalde dilimlenmiş Meksika tarzı böyle karışık peynir alıyoruz. Yumurtayla falan güzel oluyor. İçecekler, meşhur tuvalet kağıtları. Bu kısımlar uzunca süre boştu, şimdi dolu. Bunların 45 tanesi 18.46. Biz bunu kullanıyoruz, sanırım buradan almıştık. Ama bu kısım boştu yani. Biliyorsunuz Amerika'da olay oldu. Korona başlayınca herkes tuvalet kağıdına, çamaşır suyuna falan saldırdı. Hala dezenfekte edici spreyler ya da çamaşır sulu temizleyicileri bulmak biraz zor. Evet. Ryan'a bunu göstermesinin sebebi, ben geldiğimde şaşırmıştım. Yani hazır kurabiye hamuru mu satılır neden falan demiştim. Ama burada var işte böyle şeyler. Biraz kültür farkı. Biz olsak annem aldırmaz mesela, ben yaparım diye. Böyle bildiğiniz çikolatalı kurabiye hamuru satıyorlar. Yine sosisler vesaireler. Şimdi listemizde ne var? What's next? Stuff that way. Tabii, okay. And cleaning stuff. Ben size video çekerken listeyi kontrol edip bir şey kaçırmamaya çalışıyoruz çünkü alışverişimizi yapmamız lazım. Kahve. Kola fiyatları mesela 24'lü şu boy. Bunlar 500 milim olanları. 500 milim 24'lü kola 11.78. Bakın cipsler bile burada Cadılar Bayramı geldiği için böyle değişti. Ben çok seviyorum gerçi böyle olmasını. Ve kahve. Şimdi kahve seçmemiz lazım. Onun da fiyatlarını göstereyim merak edenler için. Eğer Starbucks'tan alıyorsanız mesela, bunlar öğütülmüş. Biz çok öğütülmüş almıyoruz ama almak istiyorsanız 1.13 kilosu $18. Bir kahve seçip hemen geliyorum. Seçtik. Bu marketin markası olan Breakfast Blend. Bunu alıyoruz. Kaç kilo? 1.13. Çok. 1 kilo 130 gram 12.64. Bunu seçtik. 2,5 lebe. 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 Kilo diyeceksin. Türkler izliyor bu videoyu. Tamam. Kahvemizi de aldık. Sırada ne var? What's on the line? Like what's next? That's literally what I thought it was. What's next in line? Makes sense, doesn't it? Granola would be here. Yes. Let's do it. Burası something interesting in the United States too. Hepsi kahvaltılık gevrek arkadaşlar. Yani çok daha fazlası çeşidi var. Burada olanlar sadece bunlar. Yani deli gibi var. Öyle söyleyeyim. Zaten her şeyin Star Wars var. Seçti bile Ryan. Ne seçtin? Bu ne? It's a Halloween cereal brand. I'm not gonna get it, but I'm just showing it to you. Oh!
Count Okay, Chocula, that's cool. very Frank. Yine Cadılar Bayramı için canavarla yaptıkları. Her şeyin böyle bayram değiştikçe, özel gün değiştikçe şeyleri var. Mesela ama güzel, fiyatları çok değil, ucuz yani. Kocaman paket 5.98. Fiyatları güzel işte. O yüzden mantıklı yani insanların çok alması. Mesela Coco Puffs. Tabii ki Ryan alacak. Buy something different. What's that? Crunch berries. Yes. It's got a nice flavor to it. Ya hep şekerli boyalı şeyler kızacak annem izleyince. 4 küsür dolar. Yine 1 kilo 130 gram. Aldık mı? Dediğim gibi Ryan seviyor zaten bunları. Tatlı niyetine geceleri bazen böyle istediği zaman yiyor. Mesela bizde olan yine fiyatını karşılaştırabileceğiniz Kellogg's'un bu Red Berries kısmı. Kırmızı meyveli. 7.98. İçinde iki paket var ve toplamı yine 1 kilo. Ve granola. Granola burada çok ucuz. Böyle ballı bademli granola. Yine dediğim gibi Ryan onları vanilyalı yoğurtla yemeyi seviyor. 5.48. Fiyatları iyi. Bunlar yulaflar. Ve gidiyoruz. İşte benim alanım. Yes. Biz normal domates alıyoruz ama ben bir de böyle büyük domates alıyorum arkadaşlar, dilimlenmiş. Çünkü Ryan domates çorbasını çok seviyor ve normal domates yetiştiremiyorum. 2 kilo 890 gram, neredeyse 3 kilo domates, 3.28, 3.26 ve tadı da gerçekten güzel. Hiç böyle konserve yiyormuşsunuz gibi değil. O yüzden böyle küp küp doğranmış domates alıyorum Ryan'in çorbaları için. Şimdi şampuan ve yüz yıkama jeli bakacağız. Şampuanlar burada. Head and Shoulders alacağız. Şu ileriden Head and Shoulders'ı alalım. Mesela bu marka sanırım Türkiye'ye ben gelmeden önce, hemen önce gelmişti. 5'li deodorantı arkadaşlar. Erkek deodorantı 9.98. Türkiye'de çok daha tabii ki pahalıya satıyorlar. Buradan getirdikleri için. 11.98, 1.28 litre. $12'ye 8, 123'e 79 Amerikalılar için. İyi. Güzel. Bundan sonrasında you'll pay for it. Toplamda 76 dolar 60 kuruş arkadaşlar. Bundan sonrası bence bir line'da. Görüşürüz. I'm Korean, I'm American. Sen de?